Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün evdeki pirinç pilavımızdan nasıl böyle bu şekilde efsane bir kadın budu köfte yapacağımızı, dolaptaki patatesimizden, biber kızartmamızdan, dolaptaki yazın koyduğumuz efsane nasıl yemek yapacaklarımızı göreceğiz bugünkü menümüzde. Ve arkadaşlar kapuska yaptık. Acılı kapuska, güzel etli kuşbaşılı. Arkadaşlar kuşbaşısız da olur. Şu şekilde. Bu efsane yemekleri öğrenmek istiyorsanız kanalıma gelin, abone olun arkadaşlar. Sizler de yapın. Gerçekten çok güzel oldular. Harika oldular. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın. Abone olun. Sizleri çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir akşam vlogumdan bugünkü yemek hazırlıklarımız. Şöyle malzemeleri göstereyim. Arkadaşlar şöyle malzemelerimiz. Bunlardan yemek yapacağız arkadaşlar. Buraya doldurduk. Doldurduk bakalım malzemeleri. Öncelikle arkadaşlar şu biberi mesela yazın koymuştum ben. Hatırlıyorsunuz. Vloglarımda var. Şu şekilde yazın koymuştum. Hemen bunu bir kızartacağım patatesle, biberle. Bu kenarda duracak, bir patates biber kızartması olarak kenarda duracak arkadaşlar. O bir ek olarak. O yüzden hemen onu şöyle tencereye alalım. Öncelikle şuradan yağımızı koyalım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle yağımızı koyalım. Sevgili arkadaşlar. Evet, yağımızı koyduk güzelce. Şu koyacağım arka tarafa. Ve açacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen bir suya tutuyoruz, sonra biberi böylece koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde koyuyoruz. Evet, hemen bu yavaş yavaş kızarıyor. Domatesi alabilir miyim aslında? Önce biberi kızarsın. Üstüne de kenarına olsun. Madem alamadık, şöyle koyalım. Biber kızarsın orada. İkinci yemeğimiz nedir? İkinci yemeğimiz de kapuska arkadaşlar. Yani pilav. Bulgurla arkadaşlar. Yok, hakiki koymamışım. Normal zeytinyağı. Lahana sarması yapmıştım. Biraz kalındı lahana. Ama onun çok fazla kenarı kıyısı çıktı. O lahananın arkadaşlar. İşte ben de o lahanaları şu şekilde doğradım. Şöyle. Hemen onu sudan geçirip güzel bir pilav yapacağım. Bu pilavın acılı olması elzemdir. Çok iyidir yani, iyi olur acılı olursa. Arkadaşlar lahanayı böyle bu şekilde parça parça doğradım. Kalın ve tatlı bir lahanaydı. Buna birazcık şey yapacağım arkadaşlar. Pilav yapacağım. Şöyle kırmaya çalışıyorum. Ve bunu bu şekilde beraber kavuralım. Etimizle onu kavuralım. Bir güzel kavuracağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde şöyle göstereyim. Biber burada kızarıyor. Ve sıçrama. Sevgili arkadaşlar, hemen ağzını kapatalım. Sıçramasın. Ve uzun bir tahta kaşık alıyoruz. Şöyle. Biberlerimiz burada kızarıyor. Arkadaşlar yazın böyle koyduğumuz biberler harika oluyor dolaba. Çok güzel oluyor gerçekten. Nasıl biber koyarsanız koyun. Çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar hemen bulgurumuzu yıkayalım. Şu kadar bir bulgur koyuyorum. Bu kadar bir pilav yapacağım. Az. Yani olacak. Tatlıca pişireceğim. Şöyle bir yıkayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Bulgurumuzu yıkadık. Şimdi soğanımızı keselim. Kız soğana bak.
çürük çıktı, iyi mi? Ay. Ay ay ay. Ben bunu hemen bir çöpe atayım. Çünkü sevgili arkadaşlar, sizi bir durdurayım. Soğan getireyim. Yeni bir soğan getireyim. Evet sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle salçalarımızı kenara koyalım. Sevgili arkadaşlar, kapuska pilavı bir iç pilavıdır. İsterseniz acılı, bicili, naneli falan yaparsınız. İsterseniz soğan çok önemli burada. Aynı dolma için yapıyoruz. O yüzden çok dikkat, bir güzel bir şekilde yapmalıyız. İç pilavdır, dolma için. O yüzden soğanı da koyalım. Bir tane bütün soğan. Şöyle. Arkadaşlar sanki dolma yapıyormuş gibi düşüneceğiz kapuska pilavımızı ve şu şekilde bu şekilde kavuruyoruz. Ben kuşbaşı koydum. Etimiz biraz yumuşak diye düşünüyorum ama böyle bir iyice kavuralım bakalım. Evet, yağı biraz az olur. Az bir yağ yaptım. Arkadaşlar. Yağımız az oldu. Ve sevgili arkadaşlar, bu şekilde kavuruyoruz. Bir güzel kavuracağız. Bir yandan da çiğimiz kızarıyor. Biberlerimiz. Biberi de kızartalım. C vitamini arkadaşlar biber. Evet. Şimdi bu pilav, bunun üzerine şöyle bolca karabiber ekliyorum. Arkadaşlar. Ve biraz pul biber ekliyorum. Arkadaşlar. Bu biberle acılı olacak biraz. Yani bu yemeğin özelliği öyle ama biz aşırı acılı yapamıyoruz. Normal. Şöyle iyice kavrulacak. İyice kavrulacak arkadaşlar. Kavrulsun bakalım. Arkadaşlar bugün size bakın kavrulmuş yemeklerden ne yapacağımı, nasıl değerlendireceğimi göstereceğim. Evet arkadaşlar, biberlerimizi çıkarttık. Şu şekilde çıkarttık, kızardılar. Şimdi gelelim kapuskamıza arkadaşlar. Hemen bu şekilde kızaracak arkadaşlar. Soğanı falan bu şekilde iyice kızarmak zorunda. Bu şekilde salçasını atıyoruz. Biraz biber salçası atıyoruz içerisine. Evet, biber salçamızı da attık. Salçalar kenara. Evet arkadaşlar, şimdi salçamızı ezip suyunu ilave edeceğiz. Şöyle iyice bir yıkıyoruz. Görünüyor. Kapuskamızı bu şekilde. Şimdi baharatlarında sade karabiber attık. Yaptık. Nanemiz kaldı arkadaşlar. Nane yapacağız. Nane biraz atıyoruz. Nanenin biraz çöpü var. Şöyle atıyoruz arkadaşlar naneyi. Böyle arkadaşlar. Nanenin kokusunu almıyordum geçen. Şimdi aldım. Bu şekilde kapustamızı koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar suyunu ilave ediyorum. Evet. Suyunu ilave ediyorum. Bu şekilde. Tuzunu koyacağım. Arkadaşlar tıpkı bir iç pilav gibi. Kavrulmuş soğanlı falan. Bu şekilde.
Ve tuzunu koyacağız arkadaşlar. Evet, kıpkırmızı soğanları kavurduk arkadaşlar. Bu böyle lezzetli olur. Hiç tuz yok. Şimdi tuzunu ilave edelim ki tadı gelsin. Acısı az olmuş. Bu yemek biraz acılı yemek. Yeter o kadar şimdilik. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar, naneli, bol naneli kapuska yemeğimiz, kapuska pilavımız. Şöyle bir tuzuna bakalım. Evet. İşte şimdi tadı gelmiş sevgili arkadaşlar. Muhteşem, güzel oldu. Ve içerisine de sevgili arkadaşlar sasak gitsin diye size garip gelecek ama şöyle bir tane sarımsak. Sasağını alsın diye. Her zaman yemeğine bir sarımsak koymak iyidir. Bunu kapatalım. Şimdi çok hoş kokulu güzel bir yemek oldu. Mis gibi. Yan tarafa da dökmüşüm. Çok hoş kokulu güzel bir yemek oldu. Şimdi bu şekilde pişecek. Bayağı koca bir tencere oldu. Az da olmadı. Evet sevgili arkadaşlar. Kapuska pilavımız bu şekilde. Şimdi gelelim arkadaşlar. Evde bir pilavımız daha var. Onu değerlendireceğiz ve şimdi göstereceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi evde bizim bir pilavımız vardı. İkinci bir pilav. O zaman bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bir parça kıyma koydum. Şöyle şu şekilde. Bu nohutlu bir pilavdı arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Nohutlu olmasının olmamasının. Bu pilav evdeki pilav nohutlu bir pilavdı. Bakın arkadaşlar. Şöyle ince ince soğan kıyıyorum içerisine. Bu mesela uzadı. Artık yenmiyor. Arkadaşlar. Artık uzadı yani. Ben bulgurda da böyle eskiden yapardım. 5 dakikada biterdi o yemek. Böyle ince ince kıyıyorum soğanı. Arkadaşlar. Eskiden böyle doğrardık soğanı. Tahtalarda değil. Elimize bu şekilde kıyardık. Bu nohutlu pilavın, pirinç pilavında nasıl değişik bir yemek çıkartır göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi iktisat devri ama her zaman iktisat devriydi aslında. Her zaman iktisatlı. Şu şekilde soğanlarımızı doğruyoruz. Arkadaşlar şimdi maydanoz doğrayacağız bunun içerisine bolca. Ve yumurta kırıp yoğuracağız. Baharatlarını atacağız. Köfte baharatlarını. Arkadaşlar şimdi yani evdeki yemeklerden asla bunu ziyan etmeden değişik versiyonlarını yapacağız. Evet soğanı doğradık. Maydanozunu kıyayım geliyor. Arkadaşlarım hemen içerisine çok az bir reyhan atıyorum. Şöyle. Hoş kokulu olsun. Çok güzel, çok hoş kokulu bir şey olsun. Evet arkadaşlarım hemen atmaya başlıyorum. Reyhan attık. Kimyon atıyoruz. Arkadaşlar. Hazmı kolay. Tuz atıyoruz. Şöyle biber atacağız.
arkadaşlar. Biraz biber atıyoruz. Çok az. Karabiber atıyoruz. Sevgili arkadaşlar, karabiberimizi atıyoruz. Biraz fazlaca attık karabiberini. Ve arkadaşlar 2 tane yumurta kırıyorum. İçerisine 1, 2 kırıyorum. Bakın arkadaşlar, nohutlu pilav bu. Tamam mı? Onu şimdiden yoğurunca görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar o pilavı aldık. Birinci pilav. Evet, düştük ve kalktık. Düştüğümüz zaman her zaman kalkmasını biliriz. Evet arkadaşlar, şimdi bu pilavı ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Şöyle. Arkadaşlar biraz kıyması az oldu ama yeterli benim için. Evet, şimdi bu pilavı alıyoruz şöyle şu şekilde. Arkadaşlar küçük şöyle alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bu pilavımız pilav olarak gitmedi. Pirinç gitmedi, pirinç pilavı. Arkadaşlar bu şekilde bir köfteye çeviriyoruz. Çok ezmedik pirinci. İçinde de yumurta var. Biraz kıyma var, çok az. Karabiber, kırmızı biber. Şu şekilde bir kadın budun köfteye çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde o gitmeyen pilavı. Evet arkadaşlar, iktisat devri diyoruz ya, biz eskiden de öyle yapardık. Bulgurla da yapardım ben, artan bulgur pilavıyla. Oğlum gülerdi, anne pilav köfteye mi çevirdin diye. Çevirdim bu şekilde. Ve arkadaşlar, ve çok da tatlı olurdu. Bir tane kalmazdı, hepsi yenir giderdi. Bulgur pirinç pilavı iken yenmedi. Nohutlu pirinç pilavı iken evli. Bu şekilde pirincimizi sizler de yapın arkadaşlar, böyle değerlendirin. Kalan pilavınızı falan eş gitmeyin. Güzel, çocuklar böyle köfte şeklinde yerler. Böyle 4 yumurtaya mal oldu bana. Olsun. Ama ziyan olmadı. Ve yumurtayı çok korum. Et az olsa da olur. Arkadaşlar o yüzden. Et az olsa da yumurtayı çok korum. Evet, kapuskamız burada pişti. Sevgili arkadaşlar, şöyle göstereyim. Efsane oldu. Hafif sulu. Pişti, o çok güzel pişti. Salçalı, bol salçalı, acılı gizli bir kapuska yaptık. Şimdi onları koyacağız. Şimdi bunu kızartalım, görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar, atalarımızın bir sözü var. Kadın var der, kuru ekmeğe aş eder. Kadın var der, kuru ekmeğe gezer taş eder der. Bugün görüyoruz ki apartmanların şeylerine, kenarlarına bir sürü ekmek asılıyor, bayat ekmek. Ve ben size bu yemeği özellikle göstermek istedim ki, dedim ki bakın arkadaşlar, evdeki imkanlarla neler yaratılıyor. Pilavımız vardı. Evet arkadaşlar, şu şekilde kapuskamız, gördünüz mü? Arkadaşlar atmadık. Çok güzel etli bir kapuska yaptık. Şu şekilde kadın budu köfte yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yaptık. Patatesi kızarttık. Hoş kokulu. Yazın koyduğumuz domates, biber. Arkadaşlar yanında da şimdi cacığım var. Onu koyacağım. Efsane bir yemek oldu arkadaşlar. İşte bu şekilde fıstık gibi yenecek. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, yediğimiz nimetlere, Allah'ın verdiği nimetlere şükürler olsun. Allah'ın bütün verdiği her şeye şükürler olsun. Kendimizi bilirsek her şeyin en güzelini yaparız. Biz her şeyin en güzeline layığız.
pirinç pilavından kadın budu köfte yaptık. Hem de nohutluydu. Ondan sonra ve arkadaşlar çok güzel mis gibi bir etli kapuska yaptık. Pamuk gibi, lokum gibi de pişmiş. Şimdi kurban olduğum Allah diyelim. Betimizi, bereketimizi artırsın. Bu şekilde ev bereketlenir arkadaşlar. Kurban olduğum Allah, hastalara şifa, dertlere deva. Vatanımızı, milletimizi korusun. Polisimizi, askerimizi, o sınır boylarında nöbet bekleyen, soğuklarda nöbet bekleyen o askerlerimizi koru ya Rabbi, komutanlarını koru. Polislerimizi koru, herkesi koru ya Rabbi alemin. Ya Rabbim bolluk bereketlik ver. Türk hanımlarını hiç kimse yıkamaz arkadaşlar. Bizler envai çeşit bir lokmamızı israf etmeyiz. Envai çeşit yemek çıkarırız. Yemeklerimizi dökmeyiz. Ama şimdi son zamanlarda tellere, apartman tellerine takılı ekmek görüyorum, çok üzülüyorum. Onlar kurutup galeta unu falan yapılabilir. Bu şekilde şeyler yapılabilir. Evet, Allah'ın verdiğin bütün nimetlere şükürler olsun. Aç ve açıkta kimseyi bırakma ya Rabbi, açlık çok zor. Evet arkadaşlar, böyle diyerek bolluk ve bereketlik ekilsin her tarafımıza, şırıl şırıl dereler aksın, sular aksın çeşmelerimizden. Herkes mutlu olsun diyerek bu vlogu burada sonlandırıyorum. Biraz uzun bir vlog oldu. Bundan sonra bir ikinci vlogumuz daha var. Bakalım orada ne yapacağız. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olun. Selma'da kalın. Ali Rıza ile Selma Nisan kanalında kalın. Sevgiyle, dostlukla, güzelliklerle. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olun.